ve benim yaptığım şey de kafandaki bir düşünceye bağlı. O yüzden oraya kürsünün en tepesine çıktığınız zaman tamam artık ben oldum, bittim hissetmiyorum ben. Benim hissettiğim tek şey o yaptığım bütün yorgunluk bitiyor. Artık daha fazla yorulabilirim tekrardan. Benden sonra gelecekler de bu başarılardan daha fazlalarını kazanmaları gerekiyor ki madalyalarım anlamlı bir hal olsun benim için. Peki atış yaparken duyduğun en son ses ne? Kendi iç sesim. Ne diyor sana? Devam et. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar bu yapılacak iş değil ha. Burası okçuluğun Wimbledon diye geçer. Yani sen az önce 24 kiloyu çekmeye çalıştın. Peki okçuluk dışında en iyi neyi yaparsın? Her şey. Merhaba, Spor Talks'a hoş geldiniz. Corendon Spor Talks'un 50. programı ve 50. program için çok özel bir konuğumuz var. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz. Mete ile az sonra yine burada Antalya'da Düden Şelalesi'nde birlikte olacağız. Buradan Antalya'yı dolaşacağız. Kale içine gideceğiz, Konyaaltı'na gideceğiz. Mete'nin Antalya'da bir gününü nasıl geçirdiğini izleyeceğiz. Ve elbette o şampiyonlukları getiren atışlarını, antrenmanlarını izleyeceğiz hep birlikte. Corendon Spor Talks'un 50. bölümü başlıyor az sonra. Çok mutluyum. Neden mutluyum? Bir defa Antalya'da olduğum için mutluyum. Gerçekten dünyanın cenneti Antalya. Öyle gerçekten. Güneşin, denizin, huzurun başkenti. Şu manzaraya bakar mısın? Buraya sık sık gelir misin Mete? Düden'e ben çok fazla gelmiyorum. Bana çok şey kalıyor burası. Mesafe olarak uzak kalıyor. Ama gelmeye çalışıyorum sık sık buraya. Çünkü farklı buranın havası da. Ya bir şey soracağım. Sen İstanbul'da doğdun, İstanbul'da büyüdün. Evet. Neden Antalya'ya geldin? Bizim milli takım kampları, hazırlanma süreci hepsi Antalya'da gerçekleşiyor. Çok uzun yıllar İstanbul'a gittim geldim Antalya'dan. Sonra bu yorucu olmaya başladı artık. Ben dedim tamamen Antalya taşınayım. Antalya'da. Hem çok güzel bir şehir hem çok seviyorum Antalya'yı. O yüzden Antalya taşındım ben de. Mete en başa dönelim mi? Hani Tamam. böyle ya bu okçuluk hani her sporcunun aklında, daha doğrusu her gencin aklında böyle izlediği zaman televizyonda ya ben basketbolcu olayım, ben bir futbolcu olayım falan. Bu tür hayaller geçer. Mete Gazoz niye okçu olmak istedi? Nasıl bir hissiyat, nasıl bir kariyer hedefiydi bu? Ya açıkçası ben okçuluğun içine doğdum. Metin Gazoz babam sporcuydu o yıllarda. Aktif olimpiyatlara hazırlanıyordu. Ben de onun antrenmanları içinde İşte ben doğduktan 4-5 ay sonra Antalya yarışmaya geldik mesela. Hep beraber ailecek. O yüzden aslında okçuluk her zaman vardı. Hayatımın bir parçasıydı. Ama işte babam, annem beni hiçbir zaman okçu olacaksın. Babam işte ben de okçuyum. İşte seni de okçu yapacağım. Sen işte şöyle şampiyon olacaksın. Sen okçu genleriyle böyle yapmadı. doğmuşsun. Birazcık öyle oldu ama günün sonunda babam bana seçtirdi ne yapacağımı. Ben okçunun dışında 7-8 tane daha branş yaptım. İşte basketbolu, voleybolu, onu masa görüyorum. tenisi, Yüzme, basketbol, satranç, yüzme, resim, hepsi, piyano. aynen. Hepsini yaptım ama en sonunda dedim ki okçuluk bana göre. Peki oku ilk eline aldığın zaman oyuncak bir ok muydu? 3 yaşında aldım ilk defa elime. Babam evde antrenman yaparken ben babamın yayını kullanmaya çalışıyormuşum. Babam da şey demiş, olabilir bundan. Bunda bir ilgisi var. demiş. Yani bunda bir ilgisi var demiş. Sonra babam bana kendisi yaptı. İlk okumla yayımı babam Öyle yaptı. mi? Baba ahşap bir şey Evet, değil mi? evet, Yaptığı? evet, Ya evet. çok profesyonel bir şey değil tabii yani yaptığı Evet. o. Başlangıç işte. Başlangıç için. Eğitim yayı. Peki Mete, bu resimin, piyanonun, basketbolun, yüzmenin yani okçuluğun dışında geliştirdiğin, gittiğin, kendini geliştirdiğin o branşların sana ne gibi katkıları oldu? Aslında ben bunların hepsini çok küçük yaşta yaptığım için orada aslında biraz da annemle babama iş düşüyor. Çünkü onların vizyonu ve onların eğitimci olmalarından kaynaklanan bir durum aslında onların hepsi. Benim bir şekilde o branşlara karşı ilgi duymamı sağladılar. İşte mesela yüzmeye ben nasıl başladım? Tatile gittiğimiz zaman babam beni almadan havuza gidiyordu. Bana diyordu ki yüzmeyi öğrenirsen sen de gelebilirsin diyordu. Nasıl öğreneceğim diyordu. İşte buradan döndüğümüzde kursa gidelim diyordu. Ben de tamam ben yüzme öğreneceğim diyordum. Seni böyle Aynen farkına varmadan ben teşvik ediyordu. sanıyordum ki ben istiyorum gitmek. Yani ben istediğim şey oluyor ama halbuki arka planda babamla annem zaten hepsi tezgah kurmuşlar zaten aynen. Yani bu aslında biraz da onların babam işte ileride okçuluğu
seçersem profesyonel olarak bana fayda sağlayabileceğini düşündüğü piyanoya gönderdi. Resme annemin de ilgisi vardı o zaman. Annem ahşap boyamaya gidiyordu. Ben de onunla birlikte gidiyordum. Seni tam anlamıyla donatmışlar. Evet, Yani- aslında gerçekten öyle. Aslında birçoğu isteyerek kasıtlı olarak, birçoğu da artık yani istemsiz benim içimden gelen, merakımla olan şeyler. Yani voleybol, işte futbol, masa Senin tenisi. bütün merak duygunu, merak isteğini Evet, arttırmışlar. onu iyi gözlemlemişler. Harika. Peki Mete, ben seni ilk kez 2016, sen hatırlıyor musun bilmiyorum. 2016, Brezilya. Rio'da. Birlikte karşılaştığımızı hatırlıyor musun? Haber yapmıştım. Değil mi? Evet. İlk olimpiyatında. Evet. Sonra 2016'dan sonra altın madalya geldi 2020'de. Aynen. Şimdi şöyle Mete kariyerine doğru dönüp baksa, dese ki dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu. Mete'nin en büyük başarısı ne? Yani benim en büyük başarım ekran başında izleyen ailelerin kendi çocuklarının da çok iyi yerlere gelebileceğini, beni izleyen, bakan gençlerin biz de yapabiliriz diye çalışmaları. Çalışmaları. Bence de madalyadan daha önemli. Tabii, ben Yani kesinlikle. on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Türk gencine örnek olabilmek, sen hakikaten sadece sportif başarınla değil, hani bir anlamda sportif birikimlerinle de çok örnek bir sporcusun. Teşekkür ederim, sağ ol abi. Peki, senin bu başarılarından sonra okçuluğa olan o ilginin arttığını hissedebiliyor musun? Tabii bu çok bariz, yani çok net bir şekilde görünüyor. Yani artık ben hissetmiyorum, ben hissediyorum ama çok da bariz. Mesela sadece İstanbul'da militlerin il şampiyonası 4 gün sürüyor. Oo. Yani bu çok... Benim zamanımda ben militlerdeyken Türkiye şampiyonası 2 gün sürüyordu. Değil mi? Şimdi sadece İstanbul'daki il şampiyonası 4 gün sürüyor. Yeni metagazozlar geliyor o zaman ha? İnşallah gelsinler. İnşallah gelirler yani. Gelsin. Peki 2020 altın madalya. 2024 Fransa çeyrek final. Şimdi 2028 Los Angeles olimpiyatları var. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Hazırlıklar çok güzel gidiyor. Paris'te takım halinde 3. olduk. Takım halinden Paris'te aslında biz takım amaçlı gitmiştik bireyselden önce. Bireyselden. Şimdi Los Angeles'ta artık takımı tamamen hallettiğimizi düşünüyorum. Takımda Evet ya bizim milli takımımız iyi bir milli takım oldu değil mi? Evet, Yani çok iyiyiz okçuluk gerçekten. Milli takımımız Yani- gerçekten iyi. dünyada sayılı takımlardan Biri haline dönmüş. biri haline geldik ve 2028'de benim 2 tane altın hedefim var. 2 altın. Evet, yani bu böyle aslında direkt hedef, yani böyle bir hayal amaç değil. Hedef yani Hı. Los Angeles'a 2 altın diye gideceğim. İnşallah hep beraber kaldıracağız o madalyayı. Kaldırırız. İnşallah, inşallah. Peki Antalya hakikaten iklim olarak çok sıcak, ılıman bir iklime sahip. Burada bir günün nasıl geçiyor Antalya'da? Ne yaparsın? Ben sabah kahvaltı yaptıktan sonra sahaya gidiyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra yemeğimi yiyorum. Bazen sahada yiyoruz. Hep beraber işte Hocan, otururuz, arkadaşlar. aynen. Hı. öğleden sonra bir daha sahaya gidiyorum. Sonra Kaç saat sürüyor çalışma toplam günde? şeyde çok uzun sürmüyor. Kamp dışında Antalya'da kendi gün içinde ortalama 8 saat falan sürüyor. Fazla sürmüyor. Tabii. 8 saat. Geçen 2 hafta önce kamptan çıktık. 16,5 saat bir gün. Sadece bu 16,5 saatin 2 saati dinlenmeydi. 14,5 Yani saat evet, çalıştın. sabah odadan çıkıp akşam odaya artık uyumaya, ertesi gün için dinlenmeye girdiğimiz şey... Sen yastığı görünce uyuyordun tabii o zaman. Evet tabii ben. Yastık görmene gerek yoktu. Ondan sonra öğleden sonra antrenmanı tamamladıktan sonra koşu yapmak için evde hazırlanıyorum. Sahile gidiyorum. Koşumu yapıyorum. Eve geliyorum. Duşumu alıyorum. Koşu da fiziksel antrenmanın bir Tabii parçası tabii değil mi? öyle. Yani şey gibi değil böyle. Pazar sabah hobi hobi koşusu değil yani. Değil, anladım. Nasıl peki sprint mi atıyorsun yoksa şey mi? interval koşuyoruz. Ha. Yani Mesela derecen var. Nabzım- Örneğin 5000 metreye ne kadar? yok öyle bir şey, öyle bir derecen. şey. Aynen. Ha, anladım. Öyle bir Anladım. iddiam da yok. Peki Antalya İstanbul'a göre çok büyük bir metropol değil ama baktığın zaman bir metropol. Tabii. Sokakta seni görenler, çalışırken görenler, yemek yerken görenler, karşılaştığın insanlar nasıl tepkiler alıyorsun onlardan? İlk başta beni herkes İstanbul'da yaşıyor diye bildiği için Hı. çok ihtimal vermiyorlar. Hoş geldin diyorlardı. Yani normal oluyor. Aslında Antalya'da ondan dolayı da bayağı iyi oluyor. Ama genelde şöyle oluyor. Dediğim gibi İstanbul'da yaşadığımız hatlar için burada geldiği şey diyorlar ilk önce. Mete Koz'a çok fazla benziyorsun diyorlar. Ben de evet benziyorum diyorum. Ha,
Şey vermiyorsun, renk Yok vermiyorsun. ben o şey sevmiyorum. Ha. Evet benim Mete Gazoz'um. Hemen tanıdınız. Öyle şeylerim yok benim yani. Sonra soruyorlar. Sen misin Mete Gazoz? Evet diyorum. Sonra onlar da aynı abi senin dediğin gibi yapıyorlar. Niye söylemedin diyorlar. Onu sormadınız çünkü. Sormadım. Peki Mete, şimdi bu harika coğrafyayı, bu harika görüntüyü biraz geride bırakalım. Sen bize biraz Antalya'yı gezdir. Kale içine gidelim mi? Hadi gelin. Hadi gidelim. Gezdireyim. Hadi. Mete, parmağında bir yüzük gördüm. Evet. Evet, bu yüzük. Olimpiyat halkaları. Bunun bir anısı var mı? Ya ben bunu Tokyo'ya gitmeden önce yaptırdım. O zamandan beri takıyorum. Tokyo'da Nerede iyi yaptırdın? oldu. Antalya'da mı? İstanbul Kapalı Çarşı'da. İstanbul'da bir tane usta. Usta yaptı. Evet. Altın mı gümüş mü? İkisi de. Halkalar İkisi. altın, yüzük gümüş. Peki Mete, olimpiyat altın madalyan var. Onun dışında olimpiyat şampiyonları için özel bir şey var mı verdikleri yoksa sadece madalya? Ha böyle yok NBA, All-Star Yüzüğü gibi NBA değil. şampiyonları gibi bir öyle bir yüzük verilmiyor. Ama keşke verirse bence Keşke verirse değil mi? Güzel olur hakikaten. çok tatlı olur, çok Tatlı güzel olur. olur. Böyle ömür boyu nesilden nesile aktarılabileceği bir şey olur işte. Ben de mesela kendimce onu çok o şeylere özendiğim için açıkçası şey yapıyorum. Tokyo'daki yüzüğüm ayrı, dünya şampiyonasındaki yüzük ayrı, Öyle Avrupa dünya şampiyonasındaki şampiyonasında ayrı. yüzük ne var? Yine bundan ama mesela dünya şampiyonasından sonra ben her şeyi çıkartıp saklıyorum. Ha. Evet. Bir daha yüzük yaptırıyorum. Bir daha yaptırıyorsun. Evet. Her şampiyonaya ayrı bir yüzük mü yaptırıyorsun? Çok güzel. Sende bir yüzük koleksiyonu var o zaman. Evet. Hepsi aynı yüzük olduğu için. Ama işte yüzüğe böyle merakın var mı? Başka aksesuarın var mı? Var. Burada bir tane yüzüğüm var. Peki başka kolye Renk vesaire yazısı, türü kolye bir var. aksesuarın? Bunda da Orada? olimpiyat halkalarıyla Hı hı. MG var. Bu kolyeden de Paris'e gitmeden önce takıma yaptırdım. Bütün takımı. Ay sadece Erkek takımı. erkek takıma. Hı hı. 3 kişi gittiğimiz için onları hediye ettim. Üçümüzün de boyunda vardı yani bunlar. Ha, onunla yarıştınız. Evet. Harika bir takımdaşlık duygusu ama bu ya. Güzel. Değil mi? İyi. Çok bağlıyız birazcık birbirimize de. Öyle mi? Evet. Harika. Los Angeles'a ayrı yüzükler geliyor mu şimdi? Los Angeles'a şimdi bir şey planlıyorum. Kafamda bir şey var. Tasarımını sen mi yapıyorsun şimdi? Evet evet. Yani benle yüzükleri yaptırdığım yer Ha, birlikte tasarlıyorsun. birlikte tasarlıyoruz. Orada bakalım güzel bir şey. Yine olimpiyat Yapmayı halkası mı düşünüyorum. olacak yoksa daha Tabii tabii farklı? halka var mutlaka olacak. Halka olacak. Tabii. Peki Mete, şimdi tek soru tek cevaba geçelim. Tamam. Seninle birlikte. Böyle Geçelim. kale içine doğru giderken. Okçuluk dendiğinde aklına ilk gelen kelime ne? Çok fazla şey geliyor. Rüzgar geliyor aklıma. Rüzgar. Evet. Aa, ilginç. Onu hesaplıyorsun değil mi rüzgarı? Tabii. Nasıl, onu hissederek mi hesaplıyorsun Evet. sadece? Suratındaki hissiyatıma göre. Aa, Ben çok güzel. seviyorum rüzgarlı havalarda ok atmayı. Yağmur, rüzgarda genelde Peki o rüzgarın hızı ve yönüne doğru mu şey yapıyorsun? Oku? tabii mesela atıyorum sağdan sola esiyor rüzgar. Sağa bakıyorsunuz. Aa, çok enteresan. Bu hiç aklıma gelmemişti. Ben çok severim. Çok böyle aşırı rüzgarlı, aşırı yağmurlu yarışmalarda ok atmayı, yarışmayı. Çünkü genelde herkesin puanları düşüyor. Benim öyle çok Yükseliyor. Benim yükselir. Öyle çok puanım düşmez benim. Antalya'nın en sevdiğin lokasyonu neresi? Konyalı. Orada yaşıyorsun. Orada yaşıyorum. Evet. Peki atış yaparken duyduğun en son ses ne? Kendi iç sesim. Ne diyor sana? Devam et. Devam et. Enteresan. Peki okçuluk dışında en iyi neyi yaparsın? Her şey. Her şeyi iyi Tabii yaparsın. her şeyi yapıyorum. Harikasın. Seni en çok sinirlendiren şey nedir? Mücadele etmeyen insanlar. Pes edenler diyorsun. Pes edenlere lafım yok. Pes eden zaten bitmiş oluyor. Onunla ilgili bir şeyim yok. Mücadele etmiyor. Pes de etmiyor ama. Anladım. Ama mücadele etmiyor, çaba göstermiyor. Bizi sinirlendiriyorlar. Peki seni en mutlu eden şey ne? Ailem. Peki tek kelimeyle yay. Ok. Müzik dinliyor musun? Dinliyorum. Ne tür müzikler dinlersin? Ben eski 80'ler 90'lar dinliyorum. Türkçe. En çok sevdiğin şarkılar hangileri? Ben Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın şarkılarını çok severim. Ya Cem Karaca. Zeki Müren plaklarım vardır. Öyle mi? Plak O dönemin koleksiyoncusun baskısı, aynı evet. zamanda. Oo, çok güzel. Yurt dışına gittiğin zaman Takarım, bakar mısın şimdi? Ben Daha çok Türkçe. Türk, ben de full Türkçe. Ha, bende de var. 45'likler, long play'ler. Ben de, Bende de var ama çok keyifli. çok keyifli. Ve yani ruhum bir tık o tarafa daha Evet, yakın. evet. Kendim hissediyorum. Evet. Ben de çok seviyorum onu. Çok eski bir pick-up'ım vardı. Eşimin ablasının pick-up'ıydı o. Gittik onu aldık. İstanbul'da bir Ermeni Şahane. usta var. Sağ olsun. O hakikaten pırıl pırıl yaptı. Vallahi verdi. Evet. süper.
Onu o eski pick-up'tan dinliyorum onu, böyle pick-up'ın iğnesini kaldırma. Gramofon tarzı değil mi? Yok, gramofon tarzı değil. Normal Tamam. bildiğimiz Pick-up. işte 80'lerin, 70'lerin, O zaman. 80'lerin Bende de var bir tane öyle şey. pick-up'larından. Öyle mi? Evet. Eskiye ilgin var mıdır böyle Var. eski? Başka biriktirdiğin bir şeyler var mı eskiden? Eskiden, yani şöyle eskiden tespih koleksiyonu Öyle vardı. mi? Evet. Aa, çok enteresan. Yani onun dışında eskilerden öyle antikaya karşı ilgim var. Öyle mesela şey çok severim. Eski evler, eski salonlar, koltuklar falan filan. Ama çok fazla girmemeye çalışıyorum. Çünkü çok çekiyor beni içine. Çok çekilir, çok Evet, haklısın. Bir çok de çekiyor. hakikaten onun için çok büyük bir maddi güç ve mekan gerekiyor. Evet, mekan, Mekan zaman. sahibi, o zaman Bir de şey de gerekiyor. Gidip araştırmak, bakmak, ilgilenmek. Tabii. Peki Mete, şimdi mesela bir takım ritüeller vardır. Basketbolda şampiyon olursunuz, fileyi kesersiniz. Futbolda hat-trick yaparsınız, futbol topunu alır eve götürürsünüz. Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu oluyor. O an okumu saklarsın, yani yayımı saklarsın. Böyle bir hatıra alıp götürüyor musun? Var mı öyle? Ya ben zaten her şeyimi saklıyorum. Mesela şu anda bende olimpiyattaki kombinim, yani Kıyafetin. kaba, hani affedersiniz, iç çamaşırıma kadar mankene giydirebilirsiniz. Hazır ya, hepsi var bende. Onu saklıyorsun. Dünya şampiyonasında aynı. Avrupa şampiyonasında aynı. Hı. Artı sahanın içinden de finalde attığımız hedef kağıdını alıyorum. Hedef kağıdını Evet. saklıyorsun. Ha. Hedef kağıdı oktan daha değerli o zaman. Hedef kağıdını çünkü tekrardan yapma şansın yok. Peki Mete, geliyorsun, atışı yapacaksın. O anda nabzını nasıl kontrol ediyorsun? Tamamen nasıl hareketsiz hale gelebiliyorsun? Şöyle, bunun aslında öncesiz konuşmamız lazım. Çünkü o anda artık sihirli ya da böyle ilahi bir gücümüz yok. Böyle bir şeyimiz, hani şey olmuyor. Hop bitti. Sıfır heyecan. Nabız 10 atıyor. Öyle bir şeyin olmuyor. Öyle bir moda da giremiyorsun. Sadece tecrübeyle ve antrenmanla orayı kontrol etmeyi öğreniyorsun. Peki bu nefesini tutma, nabzı düşürme teknikleri var mı? Tabii. Hem onlar var hem de yani bizde çok fazla var ama biz çok fazla onu uygulamıyoruz. Biz genelde o yüksek nabızda, antrenmanda zaman geçiriyoruz çok fazla. Mesela antrenmanda koşup ok atıyoruz. Koşuyoruz önce 3 dakika yüksek nabızda. Sonra çizgiye geliyoruz, ok atıyoruz. O yüksek nabızda olabildiğince kalıp olabildiğince aynı zamanda çok hızlı bir şekilde nabzı düşürmeye çalışıyoruz. Yüksek nabızda da atış yapıp hedefi tutturma antrenmanı yapıyorsunuz. Evet. O Genellikle. yüksek nabızda da düşüncelerini kontrol edip, nefesini kontrol edip, kendini kontrol edip, her şeyi kontrolünü eline alıp ortaya yapmaya çalışıyoruz. Ya aslında bu antrenmanlar sayesinde orada ben Ortaya öyle duruyorum. çıkıyor, anladım. Peki en düşük nabzın ne oluyor? Hiç ölçümü var mı bunun Yarışmada mı? yarışmada? Yarışmada nabzımı düşürmemeye çalışıyorum ben. Öyle mi? Yükselmemesini de sağlıyorum. Benim 120 ile 140 arasında tutmam lazım nabzımı. O yüksek değil mi ama bu ya? Şey değil aslında. Ya normal bir insanın nabzı 60 değil mi? 90 arası falan olması Evet. lazım. Ya o nabız aralığında ben maksimum performansımı gösteriyorum. Çok enteresan. İşte bizim şey gibi değil, birazcık silah gibi değil. Ha. Böyle çok sakin olacaksın, çok nabzın. Çünkü çok nabzın düştüğü zaman da bu sefer de etraftaki olup bitene tepki veremiyorsun. Çünkü bizde şimdi dış etkenler çok fazla var. Mesela? Rüzgar anlık Rüzgar. değişebiliyor. Hı hı. İşte rakibe de müdahale etmen gerekiyor psikolojik olarak. Nasıl müdahale ediyorsun? Ya ben mesela hareketlerimle, çizgideki duruşumla, konuşmamla, Ya rakibi demoralize ediyorsun bir anlamda. Rakibin- Beden dilinle evet, beden dilimle rakibin Evet. demoralize değil de dikkatini dağıtıyorsun. bana vermesini ve Senden çekinmesini sağlıyorsun. evet, ne yaparsa yapsın yenemeyeceğini düşünmesini sağlıyorum. Mesela ne yaparsın? İkimiz yarışmacı olsak şu anda. Bana ne yaparsın? Ya mesela final sahasında eğer bekleyerek atan bir sporcuysanız ben kendi süremde son saniye beklerim, son saniyede atarım. Rakibi heyecanlandırırsın. Rakipte düşündürmeye çalışırım. Ya her şekilde atıyor, her şekilde ortaya atıyor. Mesela tekrar çok tempolu atan bir sporcu değilseniz şey de yaparım mesela. İlk otlarımda çok hızlı atarım. Ki siz daha hazırlanmaya geçmeden sıra tekrardan size gelsin. İşte önünüzde atıyorsam çizgide sallanırım. Dikkat Dağılsın diye. dağılsın diye. Ses çıkarmam asla o şeyin dışında. Fair dışında o. Ama çizgide böyle hareket ederim. Rakiplerini yarışmaya başlamadan önce hep analiz ediyorsun tabii, değil mi? Tabii. Bunu antrenörünle birlikte yapıyorsun. Evet. Senden çekinirler mi Çekinirler. rakiplerin? Çok. Öyle mi? Tabii. Ne tür iltifatlar alıyorsun mesela onlardan? Yani kolay kolay kimse gelip bir şey söylemez.
Hı hı. Çünkü onlar da aynı zamanda herkes sporcu, birinci olmaya çalışıyor. Hı hı. Ama herkes şeyi hissediyorum. Saygıyı hissediyorsun. Tabii o çok fazla. Ha. Bir de gerçekten iyi olduğum yarışmaya girdiğim zaman herkes kazanamayacağının farkında. Bunu Fark sana ediyorlar. hissettiriyorlar yani. Evet. Çok enteresan. Çok da güzel bir duygu olmalı bu. Tabii zaten aslında işte beni bu kadar fazla işte mesela soruyorlar. Her şey kazandın, şimdi ne yapacaksın? İşte aslında orada beni tatmin eden şey kazanmaktan zaten bu duyguyu. duygu. Çünkü orada baksam bütün dünya var ve bütün dünyaya bunu hissettiriyorum. Benim tatminlik şeyim, bana hazzı o. Seni motive eden şeylerin Tabii başında yoksa bu geliyor. şampiyon dediğiniz şey 3 dakika sürüyor zaten. 3 dakika şampiyonsunuz sadece. Mete, onu da çok merak ediyorum. Yani ben çok iyi bir spor severim. Yani sadece işte futbol, basketbol değil. Atletizmden tut pek çok spor dalını izliyorum ben. Bir sporcunun altın madalya kazanması o andaki müthiş bir coşku, müthiş bir duygu. Onu hem beden diliyle hem ifadelerle falan gösteriyorsun. Ama bir de o kürsüye çıktığın an var. O İstiklal Marşı'nın çaldığı bir an var. O an nasıl bir andır? Ne hisseder bir sporcu orada? Gurur tamam, sevinç tamam. Ama yani daha farklı ifade edebileceğim bir şey var mı orası için? Oraya çıkıldığı zaman böyle bebek gibi hissediyorsunuz. Böyle şey gibi. Sanki bacaklarınız sizin vücudunuz değil de bir bebeğin vücudunu taşıyormuş kadar hafif oluyorsunuz. Hafifliyoruz. İnanılmaz hafifliyorsunuz. Çünkü yani bakıldığı zaman spor kumardır aslında. Sen ne güzel deyimler söylüyorsun böyle ya. Öyle ama. Çok güzel ama ya. Evet. Yani şöyle hayatınızla beraber Ha. mücadele ettiğiniz, sadece antrenmanlarla çalışarak başarı oranını arttırdığınız bir iş bu. Şans faktörü de var bunun içinde. Hava Evet. faktörü de var. Siz ne kadar iyi olursanız olun. Fiziksel Mutlaka faktörler fiziksel var, ruhsal faktör var. faktörler var. Çok fazla yani. Tabii. Ve olay saniyeye bağlı değil, saliselere bağlı. Benim yaptığım şey de kafandaki bir düşünceye bağlı. Kazanmayacağım. O yüzden oraya kürsünün en tepesine çıktığınız zaman ya ben en azından şey hissetmiyorum. Tatmin olmak, işte tamam artık ben oldum, bittim hissetmiyorum ben. Benim hissettiğim tek şey o yaptığım bütün yorgunluk bitiyor. Artık daha fazla yorulabilirim tekrardan. Onu tekrar yaşamak. Evet. Çünkü o çıktığınız zaman o artık yorulmuyorsunuz. O yorgunluk gitmiş oluyor. Mete, şimdi bir futbolcu olsan topa vurduğun anda topa vuruşunla birlikte topun ağlarla buluşmasını hissedersin. Bir basketbolcu olsan şutu attığın anda fileden içeriye diye girişini hissedersin. Oku aldın, attın, tam 12'den vurduğun anı hissedebiliyor musun? Şöyle, Sanki çok tabii. görünmez bir bağ varmış gibi okla aranda. Şöyle daha iyi çekmeden anlıyorsun. Mesela biz çok fazla zaman geçiriyoruz. Diğer takım arkadaşlarımla da. Birbirimizin atışından da anlıyoruz. Mete, kale içi limandayız. Buraya sık gelir misin? Ya buraya çok fazla gelmiyorum. Ben genelde kale için üç kapılar tarafına gidiyorum. Tabii sen eğlence mekanlarına gidiyorsun. Eğlence değil de yemek restoran mekanlarında, Çok evet. güzel olmuş oraları da değil mi? Güzel. Evet, orada yenilediler. Hala da yenileniyor. Çok güzel, çok gerçekten keyifli bir yer oldu. Şimdi burada şey vardı değil mi? Ben hatırlamıyorum. Bir minare vardı burada. Yivli minare miydi o? Evet. Burada kale içinde bir yivli minare var. Bir de biraz daha ileride yukarıda Adrian kapısı var. Şimdi bu ikisini birleştirip şimdi okçuluk da tıpkı o iki büyük mimari gibi klasik bir spor. Tabii. Şimdi o klasik bir sporu modern dünyada yeniden, hele modern Türkiye'de yeniden bu kadar aktif ve sevilir hale getirmek insanda çok güzel duygular uyandırıyordur herhalde. Tabii çok mutlu oluyorum yani, çünkü hem yaptığımız antrenmanlar, işte kazandığımız madalyalar, insanların izleyip takdir etmesi, sonuç olarak yani biz ülkemiz için bunları yapıyoruz. Kendimiz için, kendi ismimiz bir yerlere gelsin diye yaptığım şeyler değil. Bu ülkedeki gençler de spor yapsınlar. Ben sonuç olarak spor biliyorsunuz çok uzun ömürlü bir şey değildir. Çok fazla çok böyle uzun ömürlü Evet. yapılabilecek bir iş değil. Kısa sürede emekli olabileceğiniz bir Evet. spor tabii. O yüzden benden sonra gelecek nesil daha önemli aslında. Benden sonra gelecekler de bu başarılardan daha fazlalarını kazanmaları gerekiyor ki benim antrenmanlarım, madalyalarım, kanıtlarım daha değerli, daha
anlamlı bir hal olsun benim için. Öbür türlü şey olacak. Yetenekli geldi, oldu gitti olacak. Bu teknolojiye olan merakını öğrendim. Şunu merak ediyorum şimdi. Kamp dönemini çekiyorsun. Olimpiyatlarda büyük olasılıkla yarışma gününü çekeceksin. Şimdi biz 2028 olimpiyatlarında bir Mete Gazoz'un olimpiyat vlogunu izleme şansımız olacak mı? Yani bilmiyorum. Yarışma gününün dışındakilerini çekmeye çalışacağım. Yarışma gününde ya ben çok yarışma iyi geçmediği zamanlarda böyle hazırlık zamanlarında o rollenmeyi yapamıyorum. Hani mesela yarışma kötü geçip kamera karşısında anlatıyorlar ya. Evet. Ben yapamıyorum. Yani toparlaman biraz zaman alıyor o zaman. Yani zaman almıyor. Onu sevmiyorum ben. Sen O sevmiyorsun. bana böyle şov gibi geliyor. Anladım. Yani mesela şimdi işte Paris'te örnek veriyorsan. Paris'te Brüssel'de kaybettikten sonra kamerayı açıp da evet çok üzgünüm. Bu sefer olmadı. Daha çok antrenman yapacağız, daha çok çalışacağız. İşte şundan olmadı, bundan olmadı. Böyle çok yapmacık geliyor. Ya seninle sohbet ne kadar keyifli Mete ya. Teşekkür ederim. Ne Siz de kadar çok açık, keyifli. ne kadar içtensin. Teşekkürler. Siz de çok Yani keyifli. hiç şeyin yok, eldivenin yok. Eldivensiz konuşuyorsun. Kendini çok güzel ifade edebiliyorsun. Teşekkür ederim. Yani insan hakikaten seni tanıdıktan sonra aslında bu başarının çok da tesadüf olmadığını gerçekten hissediyor o Sağ ol. zaman. Peki sever misin tekneleri? Çok. Peki var mı bir denizciliğin, amatör denizciliğin? Ya ehliyetim var ama hani Bir de ehliyetin de var. Tamam, bir o eksikti Mete. kullanmayı biliyorum da. Biliyorsun. Yani biliyorum da kendi de işte teknem bir şeyim yok tabii ki de. Şimdi burada bir Hıdırlık Kulesi varmış. Ben bilmiyorum onu. Ben bilmiyorum. Bir zamanlar deniz feneri olarak kullanılmış. Burada çok güzel bir soru var sana. Ne diyor? Biliyorsun deniz feneri bütün denizciler için hayati bir şeydir. Evet. Senin deniz fenerin kimdi hayatında diyeceğim. Sakın babam deme, onu biliyoruz. Tamam. Tamam. Başka deniz fenerin kimdi senin hayatında? Gökte abi. Göktuğ. Hocam. Hocan. Şu anki milli takımda ben milli takıma girdiğimden beri antrenörüm. Öyle mi? Arkamda duran antrenör var ya yarışmalarda. Peki O. arkanda duran. Onunla sürekli iletişim halindesin değil mi? Tabii biz şöyle onunla birlikte yaşıyoruz. Birlikte atıyorsun, birlikte yaşıyorsun, Tabii. birlikte hissediyorsun. Birlikte üzülüyoruz, birlikte seviniyoruz, birlikte ağlıyoruz. Öyle mi? Tabii. Çok güzel bir şey. Ya bir insanın hakikaten böyle bir başka insana sırtını dönebilmesi, bütün içini açabilmesi kadar Tabii. güzel bir şey yok. Kesinlikle. Yani zaten öyle olmasaydık birbirimize karşı çok zordu böyle Çok. bu kadar fazla başarı elde etmek. Peki gezmeyi çok sever misin Mete? Tadında. Seyahat etmeyi. Tadında. Öyle severim de öyle çok şey değil yani. Ha. Ya mesela şimdi İstanbul'da yaşayan birine ya da Anadolu'da yaşayan herhangi birine tatile nereye gideceksin desek, Kaş'a giderim ben. senin tatil bölgen Kaş mıdır? Kaş'a giderim ben. Sen sakinliği çok seviyorsun. Ben full Kaş'a giderim. Ha. Kaş'tasın. Kaş'ta Sapanca'da Kaş'a. Sapanca'ya kışın mı gidiyorsun? Sakaryalıyım ben. Ha. Yazdığımız o hepti söylemesi orada. Anladım. Sapanca'da. Böyle ormanı biz çok önceden almıştık. Daha bu Sapanca furyası başlamadan önce. o zamandan beri orada Aha. yerimiz var. Eskiden biz şöyle bir şey oldu, hikayesi var. Orayı satın adam orayı alabalık tesisi olarak Ha. yapacakmış. Dizayn etmiş öyle. Ha. Mesela taş fırını falan filan var. Oo, Bahçesinde. çok güzel o zaman. İşte biz işte gidiyoruz oraya kışın, yazın. Taş fırın. Yazın da gitsen. Yazın kendi böyle Eylül'de falan gitmeyi severim. Önce sezon bitince şeye gidiyorum. Sapanca'ya. Sakarya'ya gidiyorum, Sapanca'ya. Bizim evin yukarısında yine yıllardır orada olan bir mekan değil aslında. Bir arazileri var. Hı. Sandalye atmışlar. Oraya gidiyoruz. Mutlaka. Suyun içinde sandalyeler var. Türk kahvemizi içiyoruz orada. Serin. Aynen. Sohbet ediyoruz. Oradan sonra da bu tarafa geliyorum. Sen o zaman Kaşar. ıslama köfteyi de çok seversin. Bayılırım. Peki biraz oturalım. Mete Olur, bir oturalım. çay kahve içelim. Tabii Ondan ki. sonra devam edelim. Olur. Yani dünyada çok az yerde bu tür bir coğrafya var. Çok az ya, bir de rüzgar esmediği sürece hep sıcak. Sıcak değil mi? İşte rüzgar esince oradan soğuk geliyor. Peki rakiplerden Antalya için bir şeyler duyuyor musun bu güzel coğrafya için? Şöyle, Yaşadığın yer için. Tokka'dan sonra özellikle Avrupa'daki takımlar ve ülkeler Antalya'ya gelip bizde antrenman yapmak için can atıyorlar. Tabii şu an mesela onlar Avrupa'da çok Soğuk şu mümkün an. değil. Tabii.
dışarıda okunabilmek. Tabii. Hem onun hem de Avrupa'da bizim kadar disiplinli çalışan, antrenmanlarını, programını yapan başka bir takım olmadığı için işte iyi olmak isteyen Avrupa ülkeleri, takımları Antalya'ya gelmek o kadar fazla istiyor ki mesela Almanya yılda minimum 5-6 kur Kamp Antalya'da. yapıyor. Almanya'da kamp yapmıyor, burada kamp yapıyor. Ya Mete neler Şey başardığının farkında mısın aslında? Ya Yani bu %100 ve tümüyle senin başarın olarak söylemiyorum. Ama sen okçulukta bu tür bir başarıya imza atmasan bütün dünya Mete Gazoz'a ve Türkiye'ye ya da Antalya'ya bu kadar çok ilgi göstermeyebilirdi. O anlamda ifade ediyorum yani. Yani evet, katılıyorum. Ama Antalya her zaman okçuluk branşı için çok İdeal yani değil mi? önemli bir yeri var dünya okçuluğu için. Çünkü dünya kupalarından bir tanesi burada oluyor. Ve her zaman en yüksek puanın atıldığı yerdir. En yüksek dünya rekorları genelde burada kırılır. Ve burası okçuluğun Wimbledon diye geçer. Buradaki World Cup. Çok güzel. Peki Mete şimdi kısa kısa yanıtlar. Kısa kısa sorular, kısa kısa yanıtlar. Tamam. Mete Gazoz, yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Uçakta cam kenarı mı, koridor mu? Koridor. Orta koltuk olmasın da ne? En nefret. Benim de en nefret. Cevap belli ama klasik yay mı, makaralı yay mı? Klasik. Bilgisayar oyunları mı, sanal oyunlar mı daha çok ilgini çeker yoksa sportif müsabakalar Ya ikisi de boş zamanlarımda bilgisayar oyunları. Oyunları peki. Planlı yaşamak mı, spontane yaşamak? İkisi de. Kendi rekorunu kırmak, rakibi geçmek. Kendi rekorumu kırmak. Antalya mı, İstanbul mu? Antalya, İstanbul. Legolas mı, Robin Hood mu? Robin Hood. Ben seni daha çok Legolas'a benzetiyorum. Boyum uzun değil mi? Peki en zor soru. Tamam. Sana arabada da soracağım soru. Metin Gazoz mu, Mete Gazoz mu? Ben. Mete Gazoz. Mete Gazoz. Ay harikasın. Bu Ne? cevaba baban da çok sevinecek. Laf var diye atasözü. Boynuz kulağa geçer. Öyle. Bu espriyi yapıyor musun babana? O yapıyor daha çok. Öyle mi? O yapıyor. Gururla O yapıyordur. mesela şey der. Tabii o mesela şey der. Önceden bana Metin oğlu diye bilirlermiş. Şimdi babamı Metin'in babası diye biliyorlar. O da söylüyor yani ama da. Çok güzel. Hakikaten bir baba için. İnşallah sen de o duyguları yaşayacaksın. İnşallah abi. Dünyanın en güzel duygusu. İnşallah. Yani iyi bir evrata sahip olmak, iyi ve başarılı evrata sahip olmak da bambaşka bir duygu tabii. İnşallah. Peki babanla hiç yarışıyor musun Metin? Arada ok atıyor musunuz? Yarışıyoruz. Kim kaybediyor? Babam. Baba. Yani Bak dikkat et, kim kazanıyor demedim. Kim kaybediyor? aslında benim de kaybettiğim zamanlar oluyor. Bazen dili her zaman kendi kazanabilecek şekilde yarışıyor benimle. Öyle mi? Evet. Var mı öyle bir teknik? Var tabii. Mesela nasıl bir teknik? Yani mesela bana kendi yemi kullandırmıyor. Tahtayayla Ha. yarışıyoruz. Mesela bizim kulüpte şey var. Sünger disk atan bir tane makine var. Onu mesela havada okla vurmaya çalışıyoruz. Ha. Babam tabii kulüpte onu haftada bir kere çıkartıp diğer sporculara Gösterdiği gösterirken sana bir süre atıyor. Baba biraz şey yapıyor, şike yapıyor yarışta. Kurnaz birazcık. Birazcık kurnaz ama evet. Mete buradan bir de senin yaşadığın yeri görelim. Tabii ki de. Konyaaltı'nı. Olur. Bizi oraya götür. Oradan da antrenman testlerini. Bakalım beni yenebilecek misin? Yani bütün dünyayı yeniyorsun da Bakalım beni göreceğiz. yenebilecek Bakalım misin? göreceğiz. Tamam. Mete, ta oradan başladık Antalya seyahatimize. Sabah oradaydık böyle geldik. Böyle geldik hep birlikte. Burası senin mahallen artık değil mi? Evet buraları artık Konyaaltı'ndayız şu anda. artık benim mahalleme giriş yaptım. Burada koşuyor musun? Aynen. İşte Yürüyorsun, koşuyorsun. sabah da söyledim ya Hı işte hı. sahilde koşuyorum diye. Burada koşu yeri var zaten. Bütün sahil boyunca. Hı. Tartan zemin var. Burada koşuyorum sürekli. Denize de giriyorsun. Denize de bazen evet. Bazen. Şimdi çok yüksekteyiz şu anda biliyorsun. Evet. İyi bir Yüksek yüksekteyiz. korkun var mı? Yok. Yok. Peki ben Corendon Sport Talks'a yaptığımız bütün görüşmeleri hep bir uçak yolculuğuna benzetiyorum.
Yani senin kariyerinde aslında bir uçak yolculuğu gibi bir yükseliş anı var. Sonra bir türbülans anı var. Hani o geçin. Evet. Senin sporda kariyerinde yükselişe geçiyorum galiba dediğin bir an var mı? Benim 2018 yılı, 2016 yılı olimpiyatlara giderken Avrupa Şampiyonası'nda kota almam gerekiyordu ve Avrupa'nın en iyi 3 sporcusundan biri olarak gitmem gerekiyordu. Başka artık şansım kalmamıştı. Onu başardığım zaman Yükseliyorum artık. yükseliyorum ve Rio'ya olimpiyatlara gittiğim zamanda da dedim tamam ben artık buranın bir havasını aldım. Ondan sonra ve hep buradayım. Dediğim şey o zaman. Peki türbülansa gelelim. Yani hepimizin hayatında bir türbülans dönemi vardır. Senin sporculuk kariyerinde ya da özel yaşamında bir türbülans anın var mı? O anı nasıl atlattın? Ya benim 2015 yılında aslında tam o yükseliş zamanı öncesinde yani kalkış sırasında girdim. Kalkıştan Kalkış önce. sırasında girdim ben. Pistte beni çok fazla beklettiler. Neydi Yani o yaşadığın türbülans? 2015'te yine olimpiyatlar için kota yarışmasında ben çok kötü atmıştım. Yani çok kötü bir yarışma geçmişti. Ve hazırlık zamanında çok fazla antrenman yapmıştık. O yüzden böyle çok kötü geçince Sarsıldım. okçuluğa bir yeteneğimin olmadığını düşünmüştüm. Ve yeteneğim yoksa ve bu kadar çalışmaya rağmen Olmuyorsa beceremiyorsam eşim de küçük zorlamayalım demiştim. moduna girmişti. Anneme anlatmıştım böyle düşündüm. Annem de bırak demişti bana. Ama dedi bırak ama dedi. Ben baban senin gerçekten yetenekli olduğunu, başarılı olacağını İnanıyoruz. olimpiyatlara kadar en azından daha hala şansın var. Dene. Olmazsa bir daha oturup konuşuruz dedi. O beni şey yapmıştı. Evet. Motive yapmıştı, etti. Evet. Peki buradan şeye geçelim. Uçuş kartı sorumuza geçelim. Berlin hatırlıyorsun değil mi? Ay, ay. Hangi yılını hatırlıyorsun? Hepsini. Hepsini hatırlıyorsun. Peki ben bir tanesini hatırlatayım senin için. Şimdi Berlin Corendon Airlines'ın en önemli uçuş noktalarından biri aynı zamanda. Ve sen 2023'te hem bireyselde altın madalya hem de takım halinde gümüş madalya kazandın. O günü biraz anlatır mısın bize? Ne hissediyordun? Nasıldı? O gün bizim okçuluk tarihimizin kilometre taşlarından bir tanesi. En önemli 3 günü diyebilirim. Öyle mi? Çünkü takımda biz hiç kota kazanarak olimpiyatlara katılmamıştık. Son bir maçımız kalmıştı ama bir gün sonra olacaktı. Yani o gündeki o garip mutluluk kazanacağımızı biliyorum ama sevinemeyiz. Çünkü sevinirsek kaybedebiliriz. Çünkü daha bitmedi hiçbir şey. Ki bizim yani genel olarak sporcuların bence düştüğü en büyük hatalardan bir tanesi o. Daha bitmeden sevinmeye başlamak. Tamam oldu artık yani bitti ve olması. Orada kendi tutmaya çalıştık. Sonra takım finalleri olduğu zaman, finale çıktığımız zaman kotaya aldığımız kesinleşmişti. Yani bizim için oradan şeyler durdu. Artık sevinebiliriz. Artık bitti. Herkes sevindi. Ben gene çok fazla sevinemedim. Çünkü benim daha bireysel maçım Bireysel vardı maçın. ertesi gün. Ama şöyle bir şey var tabii ki de. Biz kotayı kazandık. Arkada maçımızı beklerken final maçımızı Göktuğ hocamız yarın dedi Mete'nin karşısında hani Mete'yle yarışmayı hiç istemezdim ya dedi. Ben niye abi dedim. Oğlum tek taraflı maç olacağı için. Wow. Sen şimdi çünkü biz Tokyo'dan sonra 3 yıl sadece takım kotası almak için çabaladık. Önce bir takım oluşturmamız gerekiyordu. Bütün herkesi o hayale, o hedefe inandırmak gerekiyordu ve onu başarmıştık. Sonrasında da bireyselde tabii ki de gerçekten rakiplerime üzüldüğüm günlerden bir tanesiydi. Çok iyi değildim ama psikolojik olarak karşımdaki şeyi çok net bir şekilde hissettirebiliyordum. Ne yaptığın hiçbir önemi yok, kaybedeceksin. Mete sen ne kadar güzel ifade ediyorsun kendini ya. Teşekkür ederim. Ya gerçekten olağanüstü güzel kelimeler kullanıyorsun. Tamam. Tanımlamaların mükemmel. Ama bitmedi henüz daha. Tamam. Seninle birlikte şimdi seni bu mahallende Konyaaltı'nda biraz sorulayacağız. Tabii, olur. Sonra ben sana biraz meydan okumak istiyorum bakalım. Olur abi, bakıyorum. Yani ben senden daha iyi atar mıyım atamaz mıyım bakacağız. Bakalım, göreceğiz. İnelim aşağıya hadi Hadi. bakalım. Evet Mete, Konyaaltı Evet, geldik. Senin mekanın. Evet. hakikaten insan şöyle baktığı zaman değil mi? İçine huzur doluyor burada yani. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Ama yazın tamamen dolu değil mi? İnsandan Tabii toprağı yazın- göremiyorsun. Tabii yazın burada hem deniz tarafında hem Sağ tarafında, yol tarafında. yol tarafında hiç böyle boş bir toprak parçası görmek çok zor tabii ki de. Peki nerede denize girersin? Burada var mı belli bir mevkin? Burada belli bir mevki yok. Burada hani burada Boş bulduğun yer. tabii. Öyle yazın. Bir de diğer güzel tarafı da şöyle buranın. Çok büyük sahil şeridi. Evet. evet. İstediğin yerden gir. Aynı. Ben de şöyle arabayla geldiysem, arabayı ne tarafa park ettiysem karşından giriyorum. Ama senin evine de çok yakın burası değil mi? Bayağı yakın. Neredeyse yürüyerek de Yürüyerek gelebiliyorsun. de gelinir, yani evet. zaten. Yürüyerek de gelinir. Peki koşuyu burada mı yapıyorsun?
Koşuyor. Genelde. Şu anda çok fazla insan var. Bazen bu kadar insan olmuyor. Burada koşuyorum. Şurada zemini var. Bisiklet yolu. Tartan zemini var. Ha. Orada koşuyorum. Bazen orada başlıyorum, sıkılıyorum, bu tarafa geçiyorum. Evet. Karışık. Bu coğrafya gerçekten çok güzel. Evet, çok Ya ben keyifli. şimdi buraya kadar geldikten sonra senin niye Denize mi Antalya'ya... gireceksin? Hayır. Yok, bu havada girmeyeceğim. Yani aslında girilir. Hakikaten denize girilecek kadar güzel. Neden bu coğrafyayı tercih ettin? İstanbul'dan niye buraya geldin daha iyi anlıyorum. Konyaaltı sefamızı bitirdik. Evet. Antrenmanımıza geçelim. Orada tekrar sohbetimize devam edelim. Evet, Antalya 100. yıl okçuluk merkezindeyiz. Evet. Mete, şimdi antrenmanda ne yaptığını merak ediyorum. Yani şöyle merak ediyorum. O oku eline aldığın an buraya geldiğinde herhalde artık ok bir senin için Parçam. malzeme değil Parçam benim, değil mi? aynen. Senin artık bir parçana dönüşüyor. O anda böyle ok atarken kafanda böyle bir müzik, efendime söyleyeyim ya da güzel bir hayal vesaire türü bir şey var mı, yoksa sadece o hedefe mi kilitleniyorsun? Yok, aslında ikisi de değil. Hedefe de kilitlenmiyorum. Herhangi bir böyle dikkat dağıtıcı şarkı hayal de olmuyor. Rutinim var. Atış rutinim var. O rutini takip edip o rutini söylüyorum. Şimdi peki pek çok şeyi tekrar yaparsın ya. Hı hı. Mesela her gün ben tarhana çorbası içemem. Çok sevmem rağmen. Hı hı. Ama her gün sürekli atıyorsun. Sürekli atıyorsun. Yani bu bir disiplin herhalde değil mi? Bir sıkıcı hale gelmiyor senin için hiç. Ya bu bir sıkıcı hale gelmiyor. Çünkü niye biliyor musun abi? Mesela her gün tarhana çorbasını Hı hı. her kaşıkta aynı miktarda tarhana denk gelecek şekilde ağzının aynı yerine denk gelerek ve aynı şeyi düşünerek içmeye Harikasın ya. çalışırsan her gün tarhana çorbası İçebiliyorsun. içebilirsin. Bunu deneyeceğim. En azından tarhana Dene, çorbası. dene. Peki sessizlik istiyor musun antrenmanda burada? Ben duymam etrafı. Duymuyorsun. Ne olursa Atarken olsun. duymam. Tamamen konsantresin. Evet. Bunu aslında yanıt vermiştin ama bir kez daha sormak istiyorum buna. Oku aldın, yayı çektin ve bazen yarışmalarda hissediyoruz bunu. Oku aldın, çekiyorsun. Daha çıkar çıkmaz gülümsemeye başlıyorsun. Tabii. Çünkü o okun o Anlıyorsun. hedefi bulduğunu anlıyorsun. Anlıyorsun. değil mi? Bu bir hissiyat mı, yoksa o andaki bir refleks mi bunu hissediyorsun? Yani biliyorsun, o kadar çok tekrar yapıyorsun ki daha parmakların açılmadan, daha bırakmadan aslında okun nereye gideceğini çok iyi biliyorsun. Peki Mete, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben şu anda orada sarı bir şey görüyorum. Ben de. Etrafında kırmızı bir şey var, mavi bir şey var, lacivert ya da siyah bir şey Evet. var. Tam seçemiyorum. Yani benim gözlerim tamamla. Sen onu nasıl görüyorsun? Gözlerinde bir bozukluk var mı, yok mu? Normal Ben de o mi? kadar görüyorum ki. Benim kadar görüyorsun. Sarı, kırmızı, mavi, siyah işte. O kadar. He. Göremezsin sen. Ve onu tam ortadan vuruyorsun. Şimdi şimdi sarının ortasında böyle 10 halkası var. 10 halkasının içinde de X halkası var. Onları zaten görmen imkansız. Görebiliyorsan zaten okçuluk yapmaman lazım. Böyle daha iyi bir şey yapman lazım gözlerinle alakalı. Yani başka bir sektöre atılman lazım. Peki ikonik sevince gelmek istiyorum. Yani bunu pek çok kez tekrarlamışsındır ama bir kez daha tekrarlamanı rica ederim. Nereden çıktı bu sevinç? Ben ilk milli takıma girdiğim zaman 13 yaşında girdim ben ilk defa. Aha. Kamplara kaldım. Daha kamplardayken seçme olmadan, yani daha milli takımda bile değilim aslında. Yıldızlar'da dünya ikincisi olmuştuk takım halinde. Oradaki başarımızda da yeni bir sistem, Yeni bir başlangıç. yeni bir başlangıç sayfa. yapıyorlar. Bizim takımı da davet ettiler. Hı hı. O seneki hazırlık zamanlarında ve seçmeye. O dönemde hala sporcu olan ama şu anda antrenörlerimizden bir tanesi olan Sermet Çınar. O bana söylemişti bir gün. Sana bir sevinç hareketi buldum. İleride dünya şampiyonu olduğun zaman bu hareketi yap diye. Hı hı. Tabii o yıllarda böyle bir dünya şampiyonluğu da anca biz hayaldi. Hep yani o çok uzakta bir hedefti. Sonra 5 yıl sonra ben Dünya Kupası'nda şampiyon olunca hiç öncesinde provasını böyle bir hazırlığı yapmamıştım o gün. Birinci olduktan sonra sanki her gün o sevinci yapıyormuşum ve orada birinci oluyormuşum gibi o hareketi yaptım. Çünkü o gün biz 5 yıl öncesinde onu konuşmuştuk, planlamıştık. Hangi kameraya bakacağız, hangi kameraya sevineceğiz diye. Ve o anda bir anda içimden çıktı o yani. Ondan sonra benimle birlikte kaldı. Kaldı, çok güzel. Peki şimdi burada bir şeyin yok değil mi şu anda? Yok. Koymadın. Buraya koyduğun ekipmanın Tişörte yayın çarpmasın diye. çarpmasın. Bir de koluna koyuyorsun Aynen. galiba. Kolum var, evet.
Bu kolunu korumak için. Şimdi bu ekipmansız mı antrenman yapacaksın şu an? Takacağım şimdi. Takacak mısın? Evet. Ha. Peki. Beraber bir challenge'a var mısın? Yapalım mı? Tamam, Her bakalım. zaman. Bakalım. Kendine güveniyorsun yani. Tabii ki de. Tabii Peki. ki de. Ayıpsın. Ben kendime güvenmiyorum. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Peki hadi bakalım. Meteciğim hani challenge'a geçmeden önce sana bu Correndo'nun maket uçak ki senin maket uçak koleksiyonunda var. Evet, var. Gibi. Yani helikopter Gibi. vesaire Aynen, onlar diye. var. Evet Correndo'ndan sana da küçük Çok bir teşekkür ederim. armağan. Çok sağ ol. Çok güzel bir Umarım hediye. Correndo'nla beraber bir şampiyonluk sonrası yine Antalya'ya inmiş olursun. İnşallah. Sağ ol. Olimpiyat şampiyonluğu sonrası. İnşallah. Bu İnşallah. dediğim öyle olur. İnşallah. Sağ olun. Ben sana meydan okuyacağım. Ya gel abi gel. Neye geleyim? Gel. Gel çizgiye. Geldim. Şimdi çizgi Böyle mi? kendi ortasında olsun. Aynen. Tamam. Şimdi sol elini buradan tutacaksın. Buradan tutacağım. Aynen. Evet. Şimdi bu kolunu dümdüz yap. Böyle. Aynen. Parmaklarını şöyle yap. İzci selam var ya, izci selam. Hayır bu. Sağ elini. Heh. Böyle yap. Heh. Hı hı. Şimdi buradan tut bunu. Üç parmağınla şöyle. Hayır. Üç parmağını. Bununla bırak. Ha şöyle. Aynen. Şöyle. Ha. Evet. Biraz daha dur. Biraz daha içten. Hı hı. Şimdi çek. Bu sol kolunu düz tut. Ben tutamam. Ya Mete sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Beni ver şimdi. İndir bir. Bak şimdi. Sen abi yayı. Bak. Bu kadar çektin. Ha. Bunu bu kadar çekmen lazım. Çekemem ki. İşte. Bir daha dinle. Dur. Buradan. Şuradan tutacaksın. Tam şurada. Direkt ver. Ha burada yeri de var. Aynen. Çektin mi? İyi bu. Ama şimdi indir yavaşça. Aynen. Ok yokken bırakırsan koluna vurur çok kötü. İndirmek Meteciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben kaybettim. Sağ ol. Ben ok atmak istemiyorum. Ya bunu ama dengede tutmak bile çok büyük bir marifet ya. Gidelim mi otla çekmeye? Kaç kilo? Abi bunun benim yayın kaldırma ağırlığı yaklaşık 3,5-4 kilo civarında Ve kaldırması. sol elle kaldırıyorsun. Evet, çekmesi 24 kilo. Yani sen az önce 24 kiloyu çekmeye çalıştın. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman, işte izlendiği zaman şey olarak görülüyor ya. Sabit duruyorlar, koşma yok, atlama yok, zıplama yok. evet. Ya, Ne kadar fazla enerji zor harcayabilirler. bir şey bu. Abi şöyle Evet. şu ortadakiler, Şunlar 9. şunlar benim. 2 tane onun, 3 tane onun var. Aynen abi. Bir tane 9, 8. Yok bunlar 9, Ha bunlar bunlar Dokuz. 9, bunlar 10, 10, 10, 10. bunlar 8, Sekiz. ilk halka kırmızının. Sonra 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0'da gidiyor. Oo. Mete şuna bakabilir miyim? Şuna Şunu al, bakayım çekmeyi. mesela. Onlar kolay gelir. Şunlar zor. Niye? Çünkü ortaya atılıyor ya sürekli. Orta yumuşuyor. Çok zor ya. Gerçekten çok zor. Arkadaşlar bu yapılacak iş değil ha. Tabii ben çekeyim Ben istiyorum. size söyleyeyim bu gerçekten yapılacak iş değil. Mete seni yenmiş gibi yapabilirim ama yine de değil mi dışarıda? Tamam abi. Ben Mete ile yarıştım. Yapabilirsin. Hiç Ya. dert değil. Yalanlamazsan sevinirim. Hiç merak etme. Ben şeyleri söylerim. Gerekenleri söylerim, merak etme. Meteciğim sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Çünkü teşekkür ederim. benim için bir harika bir deneyim oldu. İki harika bir sporcuyla tanıştım. Teşekkür ederim. Sadece sporcu değil kendini yetiştirmiş olağanüstü bir Türk genciyle tanıştım. Ve şunun farkına vardım. O başarı öyle çok kolay gelen bir başarı değil. Bırakın 70 metreden oku ona atmayı, olimpiyat şampiyonu olmayı, o yayı kaldırıp dengede tutmak bile çok büyük bir marifet istiyor. Evet, sağ ol abi. Yani olağanüstü bir şey bu. Tüm ülke adına çok teşekkür ediyorum Sağ ol, sana. estağfurullah, sağ olasın. Olağanüstü bir Ne sporcusun demek? ve iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın, siz de iyi ki varsın. Sağ ol canım abicim. Evet, Corendon Sport Talks'un 50. programıydı. Çok özel bir konuktu. Çok özel bir sporcuydu. Sevgili Mete Gazoz. Varlığı için, madalyaları için ve bize kattıkları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve Mete Gazoz sevinciyle veda ediyoruz. Teciğim.